Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yılların efsanesi Polo yenilendi. Yaşayan efsanelerden biri olan Polo, abisi Golf'ün yenilenmesinin hemen ardından ilk makyajına kavuştu. Şimdi hiç sizleri bekletmeden yeni Volkswagen Polo'da neler değişti, hangi teknolojik özellikler geldi hepsini öğrenelim. Fakat videoya geçmeden önce bir hatırlatma, halen daha kanala abone değilseniz eğer kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. İlk kez piyasaya çıktığı 1975 yılından bu yana 18 milyonluk üretim adedi ile Super Mini B sınıfının en iddialı oyuncusu olmayı başaran Polo, 2021 yılında 6. neslinde ilk makyajına kavuşuyor. Dış tasarımda olduğu kadar teknoloji tarafında da önemli geliştirmeler yaşayan Polo, yenilenen özellikleriyle bir adım öne çıkacak gibi gözüküyor. Yeni Polo'da daha önce yalnızca üst segmentteki araçlarda bulunan üstün teknolojilerin kullanılması onu bambaşka bir boyuta taşıyor. Ayrıca donanım seviyeleri de yenilenen yeni Polo'da giriş seviyesinde modelin ismini taşıyan Polo donanım seviyesi bulunurken bunu Life, Style ve R-Line seviyeleri takip ediyor. Yeni Polo'da en çok sevindiğimiz haberlerden biri ise çoğu modelde opsiyonel olan özelliklerin çoğunun standart olarak sunulması oluyor. Bu özelliklerden ön tarafta ilk fark edeceğimiz detay ise standart olarak gelen LED farlar oluyor. Bununla birlikte daha önce Touareg gibi lüks sınıfta kullanılıp bu sınıfta ilk defa kullanılan opsiyonel yeni IQ Light LED Matrix farlar yeni Polo'nun duruşunu değiştirirken sürüş kalitenizi de arttırıyor. Ayrıca ilk kez yeni Golf'te kullanılan havalandırma ızgarası boyunca uzanan LED gündüz farları oldukça şık gözüken detaylar arasında yer alıyor. Tampon tasarımı da tamamen değişen Polo'da sert ve keskin tasarıma sahip tamponlar geliyor. Özellikle sis farının konumu ve şekli en çok hoşuma giden detaylardan biri oluyor. R-Line donanım seviyesinde gelen daha büyük havalandırma çıkışlarına sahip tampon tasarımı ise büyüksün Polo dedirtecek cinste. Yeni Polo'nun profiline geçtiğimizde ise bizi şaşırtacak büyük bir detayla karşılaşmıyoruz. Yeni Volkswagen Polo'nun profiline geçtiğimizde makyaj öncesindeki tasarımını koruduğunu görüyoruz. Ön çamurluktan başlayıp arka stoplara kadar devam eden çift dikiş omuz çizgisi yeni Polo'nun sert ve keskin bir duruş kazanmasına neden oluyor. Yeni Polo'da yeni jant seçenekleri de ekleniyor. Standartta 14 inç boyutunda Ronda jantlar geliyor. Bir üst seviyede yer alan Life donanım seviyesinde 15 inç olarak sunulan jantlar R-Line donanım seviyesinde 16 inç Valencia alaşım jantları yükseliyor. Yeni Polo'nun arka tarafına geçtiğimizde ise Polo tarihi boyunca daha önce hiç görmediğimiz bir tasarımla karşılaşıyoruz. Yeni Polo'nun arka tasarımına baktığımızda Polo tarihi boyunca ilk kez kullanılan yatay formlu büyük stoplar karşımıza çıkıyor. Yine ön tarafta olduğu gibi LED teknolojisinin standart olarak sunulduğu bu yeni stop tasarımı sayesinde yeni Polo abisi Golf'e oldukça benziyor. Makyaj öncesiyle genel tasarım dilinin korunduğu arka taraftaki diğer bir yenilik ise tampon tasarımında gerçekleşiyor. En büyük eleştirimi de bu kısımda yapmak istiyorum. Style donanım seviyesi ile R-Line donanım arasındaki tek farkın sahte egzoz çıkışlarının yer aldığı ucuz görünümlü difüzör olması benden eksi puan alıyor. Yeni Volkswagen Polo boyutlarda ise herhangi bir değişim yaşamıyor. Yeni Polo 4053 mm uzunluğunda, 1751 mm genişliğinde ve 1461 mm yüksekliği ile makyaj öncesindeki boyutlarını koruyor. Yeni Polo'nun iç mekanına geçtiğimizde ise ufak dokunuşların bir tasarımı nasıl değiştirebildiğini görüyoruz. Yeni Polo ile makyaj öncesi karşılaştırıldığında ilk dikkatimizi çeken yenilik artık standart olarak sunulan 8 inç büyüklüğündeki dijital gösterge ekranı oluyor. Opsiyonel olarak 10.25 inçe kadar yükseltilebilen bu gösterge ekranından otomobile ait tüm bilgilere erişebiliyorsunuz. Standart olarak gelen direksiyon simidi ile R-Line donanımdaki direksiyon simidinin tek farkının alt tarafta yer alan R logosu olması dikkatlerden kaçmıyor.
Bununla birlikte standart olarak gelen yenilikler arasında yenilenmiş klima kontrol ünitesi, 6.5 inç boyutundaki multimedya ekranı, telefon görüşmelerini yapabileceğiniz Bluetooth bağlantısı, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, elektrikli camlar ve Composition medya ses sistemi bulunuyor. Bir üst sınıfta yer alan Life donanım seviyesinde ise cep telefonunuzu kablosuz olarak bağlamanızı sağlayan App Connect, USB-C bağlantı noktaları ve bence bir otomobilde olmazsa olmazlar arasında bulunan kol dayama yeri, deri kaplı direksiyon ve vites topuzu standart olarak geliyor. En üst seviyede yer alan R-Line donanımda ise özelliklerin sayısı ve kalitesi artıyor. Daha önce yalnızca üst segment lüks otomobillerde görebildiğimiz özelliklerin birçoğu yeni Polo'nun R-Line donanımında bulunuyor. Bu özelliklerden ilki harita özelliğinin kullanılabildiği 10.25 inç boyutundaki dijital gösterge ekranı oluyor. Bununla birlikte iç mekanın havasını değiştiren LED ambiyans aydınlatmaları, cep telefonunuzu kablosuz şekilde bağlamanızı sağlayan App Connect ve 8 inç büyüklüğünde olan hem dokunmatik hem de sezgisel olarak kontrol edilebilen multimedya ekranı yeni Volkswagen Polo R-Line'da kullanımınıza sunuluyor. Genel malzeme kalitesinin korunduğu yeni Polo'nun iç mekanında R-Line donanım seviyesinde gelen ekoseli koltuk takımları oldukça hoşuma gidiyor. Yine bu sınıfta daha önce görmediğimiz özelliklerin arasında arka yolcular için orta konsol üzerinde 2 adet USB-C bağlantı noktasının bulunması benden artı puan almayı başarıyor. Super Mini B segmentinde yer alan yeni Polo'nun arka koltuklarındaki baş mesafesi ise 964 mm ile sınıfının getirilerini karşılıyor. Bagaj kapasitesi tarafında rakiplerine göre nispeten avantajlı olmayı devam ettiren yeni Volkswagen Polo 351 litre bagaj hacmi sunuyor. Arka koltukları tamamen yatırdığımızda ise bu değer 1125 litreye çıkıyor. Yeni Volkswagen Polo'nun bu sınıfta ilk defa gördüğümüz gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri neler? Buyurun öğrenelim. Volkswagen'in IQ Drive sürüş asistanları adını verdiği gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı paketi yeni Polo'da ilk defa kullanılıyor. Standart olarak sunulan şerit takip asistanının yanı sıra opsiyonel olarak alabileceğiniz sürücü yardımcı özelliklerinden en dikkat çekici olanları şu şekilde. Sınıfında ilk kez kullanılan yolun ve trafiğin durumuna göre yeni Polo'nun hızını ayarlayıp şeritten çıkmasına izin vermeyen ve bu sayede yarı otonom bir sürüş deneyimi sunan adaptif hız sabitleyici ACC, yeni Polo'nun ön tamponunda yer alan radar sensörüyle yoğun trafikte oluşabilecek ufak kazaları önlemek için tehlikeli yakınlaşmalarda otomatik fren yapan çarpışma asistanı, özellikle Premium D sınıfının vazgeçilmez özelliklerinden biri olan sollamaya çıkarken kör noktanızda kalan araçları aynalar üzerinde yer alan uyarı ışıkları ile fark etmenizi sağlayan kör nokta görüntüleme monitörü ve arka tamponda yer alan sensörler ile yeni Polo'yu geri vitese takıp yola çıkarken bir engele tehlikeli şekilde yaklaşırsanız sizin yerinize fren yapan arka trafik uyarı sistemi, yeni Volkswagen Polo'da bulunan gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı sistemleri arasında yer alıyor. Şimdi de yeni Volkswagen Polo'da bulunan motor kombinasyonları ve seçenekleri neler? Öğrenmeye hazır mısınız? Şu anda Türkiye pazarı için tek bir hacim ve iki farklı güç seçeneğiyle gelen Volkswagen Polo'da giriş seviyesinde 80 beygir güç ve 93 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0 TSI motor bulunuyor. 5 ileri manuel vites ile yönetilen bu motor, karma tüketimdeki 4 litreye kadar inen yakıt tüketimiyle ön plana çıkıyor. İkinci motor seçeneği ise 95 beygir güç ve 175 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0 TSI benzinli motor oluyor. 5 ileri manuel ya da 7 ileri DSG otomatik vites ile yönetilen
Bu motorda düşük yakıt tüketimi, yüksek performans ile dikkat çekiyor. Dizel tarafında ise 95 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 4 silindirli 1.6 TDI motor bulunuyor. Yeni Volkswagen Polo'nun değişen ve yenilenen tüm özellikleri bu şekildeydi. İtiraf etmek gerekirse ben yeni Volkswagen Polo'nun bu makyajını oldukça beğendim. Yollarda görmek için de bir hayli sabırsızlanıyorum. Peki siz yeni Volkswagen Polo hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Volkswagen Polo hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.